Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir teknik göstermek istiyorum. Daha önce videolarımda etek ucu ovalleme tekniğini anlatmıştım. Bugün de sizlere bunun tam tersi etek ucu oyuntu tekniğini anlatmak istiyorum. Yani ovallemenin tam tersi, içe doğru küçük bir parça üzerinde tekniği uyguladım. Duruş bu. Genellikle örgülerin ön kısmında uygulanan bir teknik bu. Kenarlar daha uzun, orta oyuntulu. Yapımı gayet basit. Etek ucu ovalleme tekniğini daha önceki videolarımda anlatmıştım. O tekniğin videosunu da hem videomun açıklama bölümüne hem de bu videonun sağ üst köşesine linkini ekledim. Oradan arzu ederseniz bakabilirsiniz. Şimdi tekniğin uygulamasına geçmeden önce her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer modellerimi ve videolarımı beğeniyorsanız ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Tekniği anlatmak için 4 numara şiş ile bebe yünü kullanıyorum. Tekniği anlatmak üzere şişime 27 ilmek attım ve alta lastik yerine 3 diş haroşa ördüm ki tekniği uyguladığımızda bu oyuntunun görüntüsü daha net ortaya çıksın. Bu tekniği uygularken önemli noktalardan bir tanesi toplam ilmek sayımızı 3'e bölüyoruz. 3 eşit bölüme. Şimdi ben özellikle 27 ilmek attım ki böldüğüm zaman 27 bölü 3 9'ar ilmek şeklinde denk gelsin diye. Ama tabii ki sizin ilmek sayınız mutlaka 3'ün katları olması gerekmiyor. Eğer 3'e böldükten sonra bir ilmeğiniz kalıyorsa onu orta bölüme, eğer 2 ilmeğiniz kalıyorsa kenar bölümlerine ekleyebilirsiniz. Şimdi ben elimdeki parçaya göre 27 bölü 3 9'ar ilmek şeklinde ayırıyorum. 2, 4, 6, 8, 9 ve işaretlerimi koyuyorum. Bu kenardan da 2, 4, 6, 8, 9 saydım ve işaretlerimi koydum. Ortaya da yine 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Ortadaki ilmeklere dokunmuyorum. Tekniği ovalleme tekniğinin tam tersi olarak kenarlardan başlayarak ilmek katarak ilerliyorum bu teknikte. Biraz sonra bunu anlatacağım. Tekniği uygularken kenarlardaki ilmeklerde 3 ilmekte bir dönüş yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde dönüş yapıyorum. Peki bu her çeşit ipte aynı şekilde mi? Hayır, ince iplerde yani 2, 2,5, 3, 3,5 numara ile örülen iplerde 4 ilmekte bir dönüyorum. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 numaralı şişlerle örülen iplerde 3'er ilmek şeklinde dönüş yapıyorum. Eğer ipim kalın ise ve şişlerim 7'nin üzerinde ise o zaman 2 ilmekte bir dönüşler yapıyorum. Yani şişin kalınlığına göre ve ipin inceliğine göre dönüşlerin ilmek sayısı farklı oluyor. Tekrar söylüyorum. 3,5 numaraya kadar şişle örülen örgülerde 4 ilmekte bir, 4 ile 6,5 numaraya kadar şişlerle örülen örgülerde 3 ilmekte bir ve 7 numaranın üzerindeki şişlerle örülen örgülerde 2 ilmekte bir dönüş yapıyorum. Şimdi ben 4 numaralı şişle ördüğüm için benim dönüşlerim 3 ilmekte bir. Her 3 ilmekte bir dönüp tekrar bir 3 ilmek katacağım. Dönüp bir 3 ilmek katacağım. Modelin yapımına geçiyorum. 3 bölümüm var. 9, 9, 9. Bu ortadaki 9 ilmeğe dokunmuyorum. Ön yüzden lastikten sonra kenardan başlıyorum. Önce bu kenarın oyuntusunu yapacağım. Daha sonra tüm ilmeklerimi örüp dönüp bu kenardaki ilmeklerimin oyuntusunu yapacağım. Dönüşlerin nasıl yapıldığı daha net anlaşılması için 3 ilmekte bir de şu iki kenarda aralara yine işaret koyuyorum.
1, 2, 3 ilmek saydım. İlk dönüşüm buradan olacak. İşaretimi koydum. Yine 1, 2, 3 ilmek saydım. İkinci dönüşüm buradan olacak. İşaretimi koydum. Ve burada da yine 1, 2, 3 ilmeğim kaldı. Şimdi bu kenara geçtim. Aynı şekilde kenardan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. İlk işaretimi koydum. Bu işaretten sonra yine 1, 2, 3. İkinci işaretimi koyuyorum. Ve arada yine 3 ilmeğim kaldı. Tabii ki daha fazla ilmek olduğu zaman bu işlemleri biz devam ettiriyoruz. Ben sadece kendi örneğim üzerinde gösteriyorum. Mantık aynı. Şimdi ön yüzde ilk sıramıza başlıyoruz. Modelimizin düz örgü olduğunu düşünelim. İlk sıramı ön yüzden düz örmeye başlıyorum. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden aldım. Sıradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Şimdi bu üçüncü ilmekten sonra dönüş yapacağım için bu ilmeği örmeden alıyorum. Bunun için ipimi öne aldım. İlmeği, üçüncü ilmeğimi, işaretimden önceki ilmeğimi örmeden şişime aktardım. İp önde. Şimdi ipimi şişimin arkasına aldım ve döndüm. Döndükten sonra bakın bu örmediğim ilmeği ip önde yine örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Yine döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bu taraftaki ilmeklere dokunmuyorum. Ön yüzde yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğime geldiğimde bakın dibinde önden doladığımız ip var. Şimdi bu ilmeği düz örüyoruz ama ne şekilde düz örüyoruz? Önce sağ şişimi alttan yukarıya doğru bu ipin içinden geçiriyorum. Daha sonra şişimdeki ipimin içinden geçirip ipimi alıyorum. Her ikisinin içinden düz örüyorum. Artık bu işarete ihtiyacımız yok. Onu çektim. Devam ediyorum. Şimdi de diğer 3 ilmeğimi yine örgüme katıyorum. İlk ilmeğimi ön yüzde düz ördüm. İkinci ilmeğimi düz ördüm. İşaretten önceki 3. ilmeğimi örmüyorum. Yine ipi öne aldım. İlmeği şişime örmeden aktardım. İpi şişimin arkasına aldım. Döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüzde, ön yüzde örmediğim ilmeği yine örmeden alıyoruz. İp önde bakın. İp önde. Örmeden aldım. Sıra sonuna kadar diğer ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Siz modelli bir örgü yapıyorsanız arka yüzdeki model şeklinde ilmeklerinizi örmeniz gerekir. Kenara geldim, döndüm. Bakın uç aşağı doğru sarkmaya başladı. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bu 6 ilmeği örüp buradaki 3 ilmeği örgüme katacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz ördüm. İşaretimden önceki ilmeğe kadar. Şimdi işaretimden önceki ilmeğe geldiğimde bakın bu ilmek normal düz ilmeğim değil. Alt kısmında dolamış olduğum bir ipim var. Bu ilmeği düz örerken önce alttaki ipe batıyorum. Daha sonra ilmeğin içinden batıyorum. İpimi alıyorum. Düz örüyorum. Artık bu işaretimi de buradan kaldırabilirim. Şimdi sıra geldi son 3 ilmeği örgüme katmaya. Yine ilkini düz ördüm. Ön yüzdeyim.
ikincisini düz ördüm. Son 3. ilmeğe geldiğimde ipimi benden yana öne aldım. İlmeği örmeden şişime aktardım. Tekrar ipimi arkaya aldım ve döndüm. Arka yüzdeyim. Arka yüze döndüğümde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki tüm ilmekleri arka yüzde sıra sonuna kadar ters örüyorum. Sıram bitti. Döndüm. Bakın kulakçık oluşmaya başladı. Ön yüzdeyim. Bu tarafın son sırasını örüyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bu yeşil işaretime bir ilmek kalana kadar tüm ilmekleri düz örüyorum. Bu yeşil işaretime bir ilmek kaldı. O ilmeğim etrafında dönüş yaptım ilmeğim. Bu ilmeği de düz örüyorum. Ancak önce dibindeki bu doladığım ipin içinden, daha sonra ilmeğin içinden şişimi battım, ipimi aldım, düz ördüm. Bunu yapmamızın sebebi diplerde boşluk oluşmaması. Yani delik oluşmaması için bu işlemi yapıyoruz. Böylece bu kenardaki, sağ kenarındaki tüm ilmekleri örgüme katmış oldum. Bu işaretimi de artık aldım. Aradaki 9 ilmeği düz örüyorum. Geldik sol taraftaki işaretlere. Bakın bu küçük örnek üzerinde buradaki oyuntu yani ters oval oluştu. Şimdi bu taraftaki yeşil işarete geldiğimde önce bu ilmeklerin tümünü 9 ilmeği sıra sonuna kadar düz örüyorum. Bunun sebebi de şu: teknikte oyuntu işlemleri kenar ilmeklerden başlayarak yaptığımız için önce bir kenara kadar ipimi götürmem gerekiyor. İşaretimi aktardım. Devamındaki 9 ilmeği sıra sonuna kadar düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldiğimde her zamanki gibi ters örerek sıramı bitirdim ve döndüm. Şimdi bu taraftaki işlemleri uygulamaya başlıyoruz. Sağ tarafı ön yüzden, sol tarafın oyuntusunu arka yüzden yapıyoruz. Mantık aynı. Bakın ilk 3 ilmeğimden sonra dönüş yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Arka yüzde olduğum için sıradaki ilmeğim ters ördüm. 3. ilmeğime geldiğimde ip benden yana, önde, ilmeği örmeden şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Döndüm. Şimdi döndükten sonra yine diğer tarafta yaptığımız gibi ip önde, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Düz örgü olacağı için yine ipi arkaya alarak ilk ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmek olduğu için ipi öne aldım. Ters örerek sıramı bitirdim. İlk dönüşümü yaptım. Döndüm. Arka yüzde ikinci 3 ilmeği katmak üzere sırama başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne aldım. Sıradaki bir ilmeği ters ördüm. Şimdi 3. ilmeğimi de ters öreceğim. Ancak bu ilmeğin dibinde bakın şöyle bir ipim var. Bu 3. ilmeği, dibinde ip olan ilmeği bakın ne şekilde ters örüyorum. Sağ şişimi sol şişimin arkasından alıyorum. Bu ilmeğin dibindeki ipe arka taraftan sağ şişime geçiriyorum. Sonra ilmeğin kendisini sağ şişime geçirdim. İpimi aldım. Her iki ipten ters ördüm. Artık bu işaretimi buradan kaldırabilirim. Sıra geldi diğer sıradaki 3 ilmeği örgüye katmaya. Yine ilk ilmeğimi ters ördüm. İkinci ilmeğimi ters ördüm. İşaretten önceki bu 3. ilmeğe geldiğimde ip önde, ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpi arkaya aktarıyorum ve dönüyorum. Döndükten sonra bakın ip önde,
İlk ilmeği sağ şişime örmeden alıyorum. Sıradaki ilmekler ön yüze geçtiğim için düz olacak. İpi arkaya alıyorum. Kenar ilmeğe kadar aradaki ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldiğimde ipi öne alarak ters örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Sıradaki 3 ilmeği katmak üzere sırama başlıyorum. Kenar ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Dönüş ilmeğime kadar, bir önceki dönüş ilmeğime kadar aradaki ilmekleri ters örüyorum. Arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Bir önceki dönüş ilmeğime geldim. Onu da ters örüyorum. Ancak bakın, tekrar gösteriyorum. Sağ şişimi sol şişimin arkasına aldım. İlmeğin dibindeki şu ipe önce arkadan öne doğru battım. Daha sonra şişimdeki ilmeğime battım. İpimi aldım. Her iki ilmekten çıkarak ters ördüm. Artık bu işarete de ihtiyacım yok. Onu da aldım. Sıradaki 3 ilmeği, son 3 ilmeği örgüme katıyorum. İlkini ters ördüm. İkinci ilmeği ters ördüm. Bu üçüncü ilmek dönüş yapacağım ilmek. Örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya geçirdim ve döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bakın, bu tarafta artık aşağı doğru sarkmaya başladı. Döndükten sonra ilk ilmeğimi ip önde örmeden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum çünkü sıradaki ilmeklerim ön yüzde olduğum için düz. Kenar ilmeğe kadar aradaki ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğe geldiğimde ters örerek bu sıramı tamamlıyorum. Döndüm. Arka yüzde son sıramı örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İpimi öne aldım. Şimdi aradaki ilmekleri son dönüş yaptığım ilmeğe kadar ters örüyorum. Son dönüşü yaptığım ilmeğim bu. Bu ilmeğimi örmek için önce etrafındaki ipine arkadan öne doğru sağ şişimi batıyorum. Daha sonra ilmeğin içine sağ şişimi batıyorum. İpimi alıyorum. Her iki ipten çıkarak ters örüyorum. Bu işarette de artık ihtiyacım yok. İlmek katma işlemlerim tamamlandı. Şimdi kalan ilmekleri sıra sonuna kadar arka yüzde ters örerek etek ucu oyuntu işlemimi tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar, bakın, küçük bir parça üzerinde etek ucu oyuntu işlemimi tamamladım. Çok basit, herkes kolayca yapabilir. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Bugün sizlere örgülerde kullanılabilecek tekniklerden etek ucu oyuntu tekniğini anlatmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.